Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir çiçek açmayan orkideleriniz için basit ama etkili bir yöntemden bahsedeceğim. Aynı zamanda orkide yaprak hastalıklarını nasıl çözebileceğinizi de göstereceğim. İki farklı yöntemle orkidelerinize ve evdeki diğer bitkilerinize uygulayacağınız gübremizin tarifine hazırsanız başlıyoruz. Bugün kullanacağımız malzememiz soğan. Soğan, yüksek antioksidan özelliği sayesinde hem insanlar hem de bitkiler üzerinde sayısız faydası olan bir sebze. Mor, kırmızı ya da sarı soğan kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Bir avuç soğan kabuğunu cam bir kavanozun içerisine koyuyorum ve üzerine 500 ml kadar sıcak su koyuyorum. Kapağını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra gübremizi kullanacağız. Soğan kabuğu çayımız beklerken biz birinci püf noktaya geçelim. Orkide dalındaki çiçekler döküldükten sonra yapmanız gereken ilk iş geciktirmeden bu dalı budamak. Burada dikkat etmeniz gereken boş boğumları kesmek, dolu boğumları bırakmak. Yani çiçeklerin üzerinde olup çiçekler döküldükten sonra boş kalan yerleri kesiyoruz. Kapalı yerlerden sonradan böyle güzel filizler çıkacak ve bu güzel filizler tomurcuklanıp daha sonra gösterişli çiçekler olacaklar. Soğumasını beklediğimiz soğan kabuğu suyumuz böyle güzel bir renk aldı. Tel bir süzgeç yardımıyla süzüyorum. Burada sadece soğan kabuğunun suyunu kullanacağız. Burada 500 ml soğan suyumuz var. Üzerine 500 ml dinlenmiş oda sıcaklığında su ekliyorum. Yani gübreyi seyreltiyorum. Toplamda 1 litre suyum oluyor. Gübreleyeceğimiz orkideleri hazırlamamız gerekli. Bu karışımı direkt saksıya dökerseniz orkidenizin köklerini yakarsınız. Öncelikle orkidenizin köklerinin griye dönmüş olması gerekli. Yani sulama döneminde olması lazım. Griye dönmüş kökleri gübreleme öncesinde sade su ile nemlendirmemiz gerekli. Bu sayede orkidenin kökleri hem üzerine dökeceğimiz gübreyi çok daha güzel şekilde bünyesine alır hem de kökleri yanmaktan kurtarırsınız. Ben orkidelerimi sularken her zaman daldırma yöntemi uyguluyorum. Üstteki kökleri, hava köklerini de nemlendiriyorum. Hava köklerinin de nemli olması önemli. Bakın kökler artık griye döndü ve gübreleme için hazırlar. Bir soğan suyunu iki farklı yöntemle kullanacağım. Hemen birinci yönteme geçiyorum. Daldırma yöntemi yaparak orkidemi gübreliyorum. Orkidem kökleriyle bütün besinleri çekti ve artık onu süzüyorum. Bir tel üzerine koyuyorum ve fazla gübrenin süzülmesini sağlıyorum. Püskürtme kabının içerisine bir miktar soğan kabuğu çayından koyun. Bunu videonun sonunda kullanacağız. Şimdi ikinci yöntemi gösteriyorum. Yaprakları sararan, hastalanan ya da bu şekilde böceklenme problemleri olan orkidelerde güvenle kullanabileceğiniz bir yöntem. İkinci yöntemde yapraktan gübreleme yapacağız. Bir pamuk yardımıyla yaprakların hem üstlerini hem de altlarını dikkatlice ve özenli bir şekilde sileceğiz. Ama sizler püskürtme kabının içerisine koyduğunuz gübreyi yaprakların üstüne ve altına sıkarak kullanabilirsiniz. Her hafta muhakkak orkidelerinizin yaprak temizliğini yapmayı ihmal etmeyin. Sağlıklı orkideler için ayda bir, hastalıklı orkideler için her hafta kullanabilirsiniz. Yaptığımız bu yaprak temizliği sayesinde orkidelerin fotosentez yapımını hızlandırarak mineral ve vitamin desteğini yapraktan almasına yardımcı oluyoruz. Dikkat ettiyseniz bu orkidemin yaprağında büyük bir zedelenme var. Orkidelerinizde zedelenme durumunda kullanmanız gereken ilk şey toz tarçın. Zedelenmiş bölgenin hastalıksız bir şekilde kurumasını sağlıyor. Bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka orkidenizi bol ışık alan ve havadar bir yere koymanız gerekiyor. Ancak direkt güneş ışığı alan bir yer olmamalı, yoksa yapraklar yanar.
Özellikle kış aylarında pencere önüne yerleştirdiğiniz orkidelerinizin yapraklarının cama değmemesine dikkat edin. Üzerinde çiçekleri olan bu orkidemin kökleri yeşil ve henüz suya ihtiyacı yok. Bütün enerjisini çiçeğe harcayan orkidemi gübreleyip ekstra strese sokmak istemiyorum. Ancak hazırlamış olduğum bu güzel gübreden de onu mahrum bırakmak istemiyorum. Yaprakları silerken gerçekten yavaş hareket etmek önemli. Bazen aynı uygulama iki orkide için farklı sonuçlar doğurabiliyor. Bakın burada çürümeye başladığı için ucundan kestiğim ve sonrasında tarçınladığım orkide yaprağının üzerinden aylar geçmesine rağmen nasıl sağlıkla yerinde durduğunu görüyorsunuz. Bu orkidemin ise yaprağını temizlerken ezdim ve üzerine toz tarçın serpmeme rağmen hiçbir işe yaramadı ve yaprağı kaybettim. Bunun nedeni iki orkidenin tamamen farklı dönemlerde olması. Üzerinde çiçek tomurcukları olan orkidem enerjisini yaprağa harcayamadı ve maalesef ki yaprağı kaybettim. Bu orkidemin iki yaprağı sararmış görünüyor. Küçük olan yaprak zaten eskimiş bebek yaprak. Bunun sararıp kopmasında herhangi bir sorun görmüyorum. Ama diğer yaprak oldukça büyük ve dipten sararmış. Yakından baktığımda ise fark ettiğim 3 yerden çok iri köklerin yaprağı delerek geçmiş olması. Yani aslında yaprak yeteri kadar besin alamadığı için sararmış ve ben de ortadan ikiye ayırarak bir cımbız ve küçük bir makas yardımıyla dikkatlice yaprağı gövdeden ayırıyorum. Yine de ne olur ne olmaz diyerek gövdeye toz tarçın uygulaması yaptım. Ve bu orkidem şu an gayet sağlıklı. Üzerinde hala çiçekleri var. Ve bonus olarak 3. yöntem karşınızda. Bu doğal soğan kabuğu spreyini sadece orkideleriniz için değil, kauçuk, monstera, paşa kılıcı, patos ve barış çiçeği gibi pek çok ev bitkisinde güvenle kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken sukulent ve kaktüslerde sprey yapılmıyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdi sizi eğlenceli bir sahneyle baş başa bırakıyorum. Fituş. Aferin sana, aşk olsun.